Merhaba. Yürümeyi sever misiniz? Ne kadar saçma bir soru oldu değil mi? Yani yürümeyi kim sevmez? Yürümeyi severiz. Hepimiz severiz. Hele yürüyecek güzel bir yer bulursak. Tabii herkes benim gibi şöyle terk edilmiş bir tren yolunda yürüme imkanı bulamayabilir. Ama yürümek her şartta güzeldir. Hani bazen yağmurdan sonra toprak kokusunu almak için yürürüz. Bazen güneş henüz doğarken gün doğumunu görmek için yürürüz. Bazen güneş batarken deniz kenarında yürürüz. Dalga seslerini duyarız. Güneşin batarken bıraktığı o harika rengi görürüz hep beraber. Bazen yürürken gittiğimiz yerin yanlış olduğunu fark ederiz. Sanki herkes bizim yanlış yaptığımızı anlayacakmış gibi cep telefonuna bakma numarasıyla bir manevra yapar, döner, yine yürürüz. Yürümek güzeldir. Aslında benim soracağım soru şu: yürürken ne yapmayı seversiniz? Ne yapmak hoşunuza gider? Mesela kulaklıklarınızı kulağınıza takıp güzel şarkılar dinlemekten mi hoşlanırsınız? Sevdiğiniz şarkıları. Mesela benim vardır böyle yol şarkılarım, yolculuk şarkılarım. Yol hikayelerini, yol filmlerini çok severim. Seyahat filmlerini çok severim. Ya da yolda yürürken çizgilere basmamak için azami dikkat edenlerden misiniz? Böyle takıntılarınız mı var? Ama yürürken bazen, sizde de oluyor mu bilmiyorum, hani bir şey dikkatinizi çeker, belli belirsiz. Sonra dönüp ona bakma ihtiyacı duyarsınız. Neydi o ya diye. Hani gidiyorsunuz, birden daldınız, bir şey fark ettiniz, durdunuz, tekrar dönüp baktınız. Sonra bir adım attınız, sonra galiba önemli bir şey diye dönüp tekrar baktınız. Böyle bir şey yaşadınız mı bilmiyorum. Ben geçenlerde yaşadım. Bu videoyu da sırf onun için çekiyorum. Yaşadığımız küçük şehirde, çarşıda, kaldırımda yürürken belli belirsiz bir şey dikkatimi çekti. Sonra dönüp tekrar baktım ne olduğuna. Çünkü adım attığım kaldırım taşlarından, yoldaki taşlardan farklı bir şey vardı orada. Sonra dönüp bakınca metal birkaç parça gördüm yerde. Üzerinde bazı yazılar yazıyor. Eğildim ve biraz daha dikkatli baktım. Almanca "burada yaşamıştı, burada oturuyordu" yazıyor. Sonra bir kişinin adı var. Sonra doğum tarihi var. Sonra deport edilme tarihi var. Sonra da altında bir kamp ismi yazıyor. Merak ettim. Bu ne olabilir diye. Sonra yürürken karşıma bundan birkaç tane daha çıktı. Bir sokakta, bir caddede, bir köşe başında, eski bir evin önünde, çarşının ortasında kaldırım taşlarından ayrı metal plakalar var. Ve üzerinde bahsettiğim şeyler yazıyor. Kelimeler ve tarihler yazıyor. Bunların ne olduğunu araştırmaya başladım. Google'a yazdım. Karşıma bir kelime çıktı. Türkçesi tökezleme taşı. Hakikaten insanı tökezleten bir özelliği var. Çünkü orada yazan isimler İkinci Dünya Savaşı zamanında Hitler'in soykırımına maruz kalan Yahudilerin isimleri. Genç, yaşlı, çocuk, ihtiyar, kadın, erkek, ailecek insanlar evlerinden, memleketlerinden, kendi yurtlarından, sırf başka bir ırktan oldukları için bir diktatörün, bir zalimin emriyle çıkarılmışlar, götürülmüşler. Beni durduran, sonra dönüp tekrar bakmama sebep olan, sonra üzerinde araştırma yapmamı sağlayan o tökezleme taşlarını Günter Demnig isimli bir sanatçı tasarlamış. Fikir ona ait. 1993 yılında ortaya çıkıyor bu fikir. Evlerinden, yurtlarından zorla çıkarılıp toplama kamplarına gönderilen ve orada da çok büyük bir kısmı ne yazık ki ölen insanların anısına tasarlanmış bu tökezleme taşları. 10 santimetreye 10 santimetre ebatında kare taşlar tamamen gönüllü insanların bağışlarıyla yapılıyor ve o insanların zorla çıkarıldıkları evin tam önüne yerleştiriliyor. Burada yaşamıştı, burada oturuyordu. İsmi, doğum tarihi, deport edildiği tarih, gönderildiği kamp
ve kamptaki kaderi yazıyor. Kısacık bilgiler bunlar ama o kısacık bilgilerde öyle uzun, öyle derin bir iz var ki, bir yara izi var, bir acı izi var. Yürürken birden önünüze çıkıyor ve bir tarihi hatırlatıyor. Tabii gözünüzü kapatabilirsiniz, yokmuş gibi davranabilirsiniz. Başınızı başka bir tarafa çevirip hiç oralı bile olmayabilirsiniz. Ama gözünüzü kapatsanız da, yokmuş gibi davransanız da o acı orada var. O acı yaşandı. Hem de tam orada, o tökezleme taşının olduğu yerde. Yollarda, köşe başlarında, parklarda, caddelerde, alışveriş merkezlerinin önlerinde bu taşlarla karşılaşabilirsiniz. Sadece Almanya'da değil, 21 ülkede, 1265 şehirde bu taşlardan var ve 50.000'den fazla yerleştirilmiş. O günleri hatırlatmak, o yaraları hatırlatmak ve bir daha yaşanmaması için insanları tökezlettirmek için yapılmış. Durup düşündüğünüzde o acı kapınızı çalıyor. Sizden uzakta bir acı. Belki sizin hiç suçunuz yok, alakanız bile yok. Ama insansanız, kalbiniz varsa, vicdanınız hala yaşıyorsa, oradaki acı sizin gelip kapınızı çalıyor ve canınızı yakıyor. İşte ben o taşların üzerinde yazan isimleri Google'da arattım ve birkaçı hakkında bazı bilgiler bulabildim. Hatta küçücük bir kız çocuğunun evinden ailesiyle beraber zorla götürülen Ursula'nın fotoğraflarını buldum. 3 yaşındaki fotoğraflarını. Geçmiş zaman, gitmiş her şey. Ursula bir toplama kampında ölmüş. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında bilmiyoruz. Ama geride bir iz bırakmış. Görebilenler için, bakabilenler için, düşünebilenler için tökezleme taşı. Şimdi durup tökezlerseniz ya da şimdi tökezleyip durursanız daha büyük tökezlemelerden kurtulabilirsiniz. Çünkü bizden önce yürüyenler, iyi ya da kötü, derin ya da değil, mutlaka iz bıraktılar. Bizden önce bu yollarda yürüyenlerin bıraktığı izlere dikkat edersek, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, onların yaptığı yanlışları tekrar etmekten kurtulabiliriz. Onların yaptığı doğruları geliştirebiliriz. Onların yaptığı iyiliklerin üzerine yeni iyilikler bina edebiliriz. Ama yoldaki izlere dikkat edersek bunu başarabiliriz. Dediğim gibi gözümüzü kapatmak, yokmuş gibi davranmak da bir seçenek. Bir seçenek daha var ama ondan bahsetmeli miyim bilmiyorum. Ama bahsetmeliyim. O da bizden öncekilerin bıraktıkları kötü izlere, yanlış izlere, acı dolu, kan dolu, ızdırap dolu izlere gururla bakmak. Zaten bu videonun hedef kitlesi onlar değil. Bu kadar acıya yürek dayanmaz deniyor ya. İnsanlık tarihi boyunca yürek dayanmayacak o kadar çok acı yaşanmış ki. Ve bu acılar öyle kuşların, ağaçların, bitkilerin, balıkların yaşattığı acılar değil. Bu acıları insanoğluna yine insanlar yaşatmışlar. Biz yaşatmışız. O yarayı biz açmışız. O yara izinde bizim parmak izlerimiz var. Birilerinin parmak izleri var. Biz de iz bırakıyoruz. Herkes iz bırakıyor. Ve yollarda bıraktığımız izler, geride bıraktığımız izler, yani ayakkabımızdan, ağırlığımızdan, vücut ağırlığımızdan bağımsız şeyler. Dün yaşananlar hakkında yeterince bilgi bulabilmek biraz zor, öyle kolay değil. Ciddi araştırma yapmanız gerekiyor. Yani diyorum ya, o tökezleme taşlarında gördüğüm isimleri araştırdım ve birkaç fotoğraf bulabildim. Ama bugün öyle yara izleri açılıyor ki yollarda, hangisine baksak, hangi isme baksak, kaç fotoğraf, kaç şarkı, kaç şiir, kaç hayal, kaç çığlık, kaç feryat, kaç dua, kaç sitem duyacağız, göreceğiz, okuyacağız. Bu videoyu nerede izlersiniz, nasıl izlersiniz bilmiyorum. Ama eğer bulunduğunuz yerde dışarı çıkma şansınız varsa, yürüme imkanınız varsa lütfen çıkın yürüyün. Yalnızsanız yalnız yürüyün. Birlikte yürüyebilecek birileri varsa onlarla birlikte yürüyün. El ele yürüyün, omuz omuza yürüyün, yan yana yürüyün. Yürürken toprağın kokusunu hissedin, güneşin ışığını hissedin, yağmurun dokunuşunu hissedin. Sonbahar mevsimindeyiz, bizim yarım kürede olanlar için. Yaprakların renklerini görün.
Ayaklarınız yapraklara dokununca o hışırtıları hissedin, çıtırtıları hissedin. Yaklaşın yapraklara, renklerini görün, biraz daha yaklaşın, uzatın elinizi, dokunun. Hissetmek güzel şey. Neşeyi hissetmek, acıyı hissetmek. Hissetmek büyük bir lütuf. Hisseden bir kalp, yaşadığımızın en büyük delili. Bunun için de galiba dikkatlice yürümek gerekiyor. Tabii ki herkes gönlünden geldiğince, gücü yettiğince yürüyebilir. Yeter ki şairin sözünü unutmayalım. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı.